Günaydın arkadaşlar. Münih gezimizin ikinci günündeyiz. Şimdi Schloss Nymphenburg'a geldim. Çok güzel gözüküyor. Hadi gidelim. Yaklaştıkça görkemi daha da belli oluyor. Sarayın bahçesinde çok sayıda kuş var. Böyle kendi başlarına hareket ediyorlar. Ne kadar komik yürüyorlar ya, yavaş yavaş. Şimdi bu sarayın içerisinde birden fazla müze var arkadaşlar. O yüzden size soruyorlar hani sadece birini mi gezmek istiyorsun, hepsini mi gezmek istiyorsun diye. Toplu gezersen tabii ki biraz daha indirimli oluyor. Ben de müze canavarı olduğum için hepsini seçtim. Şimdi ilk şu arkamda gördüğünüz ana binayı gezdim. O ana binanın ya çok görkemli, çok gerçekten şaşalı bir saray. Ama sadece birinci katını gezmenize izin veriyorlar. Bu birazcık hayal kırıklığına uğrattı beni. Diğer üst katları gezdirmiyorlar. Şimdi bir diğer durağa doğru ilerliyorum. Bakalım. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi şu arkamda gördüğünüz kısım, burası porselen ve at arabası müzesiydi. Yani adamların o kadar çok at arabası ve porselen varmış ki artık şimdi müze haline gelmiş yani. Şimdi de şeye doğru gidiyorum. Amelienburg kısmına doğru gidiyorum. Burası biraz daha böyle ormanlık alan şeklinde. Yemyeşil, çok güzel. Ya bu gezdiğim kaçıncı saray biliyorsunuz artık. Yani bilmiyorum, belki birazcık sığ bir düşünce olacak ama şöyle düşünmeye başladım. Şimdi adamlar zamanında o kadar lüks, sefa içinde yaşamışlar ki şimdi de o zamanki yaşadıklarını bize göstermek için bunu yine parayla satarak ülkeye yine bir şey kazandırıyor yani. Yani biz nasıl bir zenginlikte yaşamışlar diye görmek için para veriyoruz yani. Çok garip bir iş. Muamma. Muamma ne derler? Dilenmem mi artık? Neyse. Size şöyle etrafı göstereyim. Çok sakin ve huzurlu bir yer. Burası halka açık. Halk burada koşu yapmaya geliyor. Çok sayıda koşu yapmaya gelen insan var. Bu yemyeşil yolun tamamını yürüdükten sonra Amelienburg'a geldik. Ormanın içerisinde ayrı bir sarayları daha var. Ben söylemiyorum artık, görüyorsunuz yani bu zenginliğin kaçıncı seviyesi. Evet, bu arkamda gördüğünüz az önce gösterdiğim saray Prenses Amelia'ya hediye edilen yazlık saraymış. İçerisi biraz daha sade. Böyle mavi beyaz porselen görünümünde, Çin porselenlerinden esinlenilerek bu şekilde dizayn edilmiş. İçeride bir mutfak var. O kısmını da gösteririm, yine koyarım. Ufak bir çektim. Burası işte avlandıktan sonra gelinip o av hayvanını işte pişirip yemeğe hazırlanılan yermiş aslında.
Şimdi bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Tertemiz, böyle o kadar güzel bir havası var ki buranın. Yani saray gezmek istemiyorum ben deseniz bile bence buraya sırf böyle yürüyüş yapmak için bile gelebilirsiniz ki az önce gördüm bazı insanlar piknik yapıyordu yani örtülerini serip. Ona izin veriyorlar mı bilmiyorum ama yani sırf yürüyüş yapmaya bile gelebilirsiniz. Çok güzel gerçekten ve havası tertemiz. Çok güzel kokuyor. Evet, Badenburg'a geldim şimdi. Burası da Badenburg Sea diye geçiyor. Ne kadar güzel bir yer ya. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum. Evet, Badenburg'u da gezdik. Badenburg'un diğerlerinden farkı içerisinde yüzme havuzu var. O havuz kısmını da yine bir gösteririm size. Ve duvarlarda da çok sayıda Çin figürleri var. Onu da sorduğum zaman büyük ihtimalle işte o zamanki imparator Çinlilerle tanışıp çok etkilendiği için saraya bu figürleri taşıdığını söylüyor. O da çok bir şey bilmiyordu ama o şekilde tahmin etti yani. Ama bunun ya burasının manzarası çok güzel. Hemen önünde deniz diyor ama aslında ufak bir göl yani. Çok güzel bir manzarası var. Size göstereyim. Evet, şu kaskadı yakından görmek için uzun yoldan geldim. Great Cascade diye geçiyor. Manzarası mükemmel. Size bir şey göstermek istiyorum. Ağacı kesmişler ve ağacın kesilen yerlerinden mantar çıkmış. Ne kadar değişik bir mantar. Tüm alanı dolaşıp tekrardan ana binaya geldim. Burası onun arka bahçesine çıkmış oluyor. Arka bahçe daha da görkemli. Şu özellikle lila çiçeklere bayıldım. Çok güzel duruyor. Ve ördekler hiçbir şekilde insanlardan kaçmıyor. Bayağı alışmışlar. Burası çok sakin ve huzurlu bir yer. Münih'te yaşıyorsam büyük ihtimal buraya sık sık kafa dinlemeye gelirdim. Ama birçok yerde tabela yok. Yani harita okumamızı istiyorlar ki bence bizim genel olarak ya sadece bana özgü olduğunu düşünmüyorum. Bizim genel millette bir harita okuma özrü var yani. Ve harita okumada çok iyi değiliz. O yüzden ben yine kayboldum ve fazladan yürüyorum yani şu anda gitmem gereken yere. Bir yerde ters dönmüşüm galiba. Buradaki insanlar mesela ben koşuya gelenler de onu merak ediyordum ya bu nasıl burada kaybolmuyor kocaman alan falan diye. Buradaki insanlar alışkın ve gerçekten herkese bir harita okumaya bilgisi var. Bize bu öğretilmiyor bence.
Bu yüzden de birçok yere kayboluyoruz. Burada Avrupa'nın genelinde, sadece Münih'te değil, çok fazla tabela görmüyorsunuz. Çok nadir tabela var. Yani bizde mesela her yer tabeladır ve bir binanın üstüne gelse o binanın adı kocaman yazar ya, yani hiçbir şeyiniz kalmaz. Şüpheniz kalmaz oranın ne olduğuna dair. Burada ya burası acaba bu mu diye sürekli bir şeydesiniz. Tereddüttesiniz yani. Evet, Magdalenen Klause'ya geldim. Dıştan bayağı eskimiş gibi bir görüntüsü var. Diğerlerindeki şaşa bunda yok. Şimdi içeriye girelim, bakalım içeri nasılmış. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Evet, son durağımız Pagedenburg'a geldik. Evet, son durağımız Pagedenburg'u da gezdik. Burası da kriket oynadıktan sonra dinlenmek için kullandıkları sahaymış. Yani gerçekten artık bir noktadan sonra sinirlerim bozuluyor. Yani bu nasıl bir şeydir arkadaş. İçeride çok büyük böyle bir, hani illa görmeniz gerekeceğim bir şey yok ve burası çok uzak. Buraya bayağı yürüdüm. Bence son bu Pagedenburg ve Magdalenen Klause'u belki gitmeyebilirsiniz. Magdalenen Klause'un sadece girişindeki o kısmı görseniz yeterli. Çünkü en etkileyici kısmı orasıydı. Tamamen böyle deniz kabuklarıyla yapılan süslemeler vardı. Muazzam bir yer. Orası biraz daha ibadethane olarak kullanılan bir yer. Yani ben merak ettiğim için hepsini gezdim ama bence Pagedenburg'u en azından görmeyebilirsiniz. Şimdi ana kısma döneceğim. Burası bu arada 3 saatimi aldı. Buraya bayağı vakit ayırmanız gerekiyor. Ama güzel bir yer. Hani ayırdığınız vakte değecek bir yer. Sakin, huzurlu. Sadece oturmaya ya da yürüyüş yapmaya bile gelebilirsiniz. Evet, Münih'in Marienplatz'tan sonraki ikinci önemli meydana Karplatz'a geldim. Şimdi birazcık buraları keşfedelim. Şehrin şu diğer kapısından girip biraz buraları gezeceğim. Karplatz'ta hemen bu kapısından girdiğiniz zaman bu yol Marienplatz'a doğru gidiyor. Ben dün oraya gezdiğim için buraya girmeyeceğim. Evet, English Garden'a geldim. O biraz önceki surf yapılan yerin devamında insanlar güneşleniyor ve burada nehirde yüzüyorlar. Burası da böyle güzel kocaman bir ormanlık alan. Sabah Nymphenburg sarayı çok sakin olunca bu insanlar nerede buranın deyip buranın nüfusunu merak etmiştim. Kaç acaba diye. Meğerse herkes buradaymış. English Garden'daymış. Evet, şimdi English Garden'dayım. Burası Avrupa'nın en büyük
bahçelerinden bir tanesiymiş. Çok büyük gerçekten. Yemyeşil, böyle insanların eğlendiği, oynadığı, işte yüzdüğü, voleybol oynadığı aktiviteler olsun, yüzme olsun, bir şeyler olsun. Güzel vakit geçirilen bir alan. Böyle değişik Japon animesi kostüm yarışması falan var herhalde. Oh, das war ein sauberer Nikio. Oh, der war schön, ne? Oh, schön. Oh, krass. Hey! Go! Hey! Hey! San! Hey! Go! Hey! Next time! Hey! 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 Go! San! Hey! Go! Hey! Next time! Yavaş ileri git. Hey! Hey! Güzel bir bina görünce hemen metrodan indim. Tramvaydan daha doğrusu geldim. Burası Baviera eyaletinin hükümet binasıymış. Hemen karşısında da bir müze var. Burası neresi? Max Monument diye geçiyor. Kral Max'in heykeli var tam meydanda, ışıklarda. Şöyle göstereyim. Yine çok görkemli bir kilise buldum. San Lucas. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder. Şu kenarlara da çiçek koymuşlar. Acaba bir nikah seremonisi mi var? Düğün seremonisi. Şu an kilisede tek başıma kaldım resmen. Evet, Münih gezimizin sonuna geldik. Herhalde burası son durağımdır diye tahmin ediyorum şu anda. En son bir şeyler yiyeceğim ve sonra tren istasyonuna geçmeyi planlıyorum. Çünkü aşırı yoruldum. Buna rağmen bayağı bir yürüdüm yani. Daha manzaralı bir yerde son çekseydim keşke ama yorgunluktan aklıma bile gelmemiş. Neyse, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala destek olmak için abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Etmeni nasıl buldunuz? Bu şekilde yorumlarınızı atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.